Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Fatih'in sonunda doğru yola girdiğini düşünenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca yorumlar kısmında en çok hangi karakteri sevdiğinizi ve yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analizimize başlayalım. Yeni bölümde Fatih sahalara hızlı bir dönüş yapacak ama her zamanki gibi şanssızlık yine peşini bırakmayacak. Defne ile arasındaki hesap kapanmadan bir de Doğa'ya yakalanması Fatih'in işini zorlaştıracak. Fragmanda Fatih'in Defne'yi sert bir şekilde ittiğini gördük. Bu net tavır bize Fatih'in artık bir karar verdiğini gösteriyor. Ancak Doğan'ın güveni bir kere kırıldı. Artık toparlaması o kadar kolay değil. Fatih ne yaparsa yapsın Doğa'yı ikna etmekte zorlanacak gibi duruyor. Ama buraya dikkat. Fatih'in bu süreçte en büyük destekçisi amcası Ömer olacak. Ömer'in yönlendirmesiyle Fatih pes etmeyecek ve Doğan'ın kalbini yeniden kazanmak için elinden geleni yapacak. Şimdi gelelim Defne cephesine. Geçtiğimiz bölümde Defne'nin gerçek yüzünü net bir şekilde görmüş olduk. Işıl'la yaptığı konuşmadan sonra Defne'nin pişmanlık bile duymaması onun karakteri hakkında çok şey söylüyor. Üstelik Işıl'ın da Defne'yi dolduruşa getirmesi Defne'nin içindeki kıskançlığı daha da körükleyecek. Yeni bölümde Defne, Fatih'ten vazgeçmek bir yana dursun, onu Doğadan koparmak için türlü oyunlara başvuracak. Yani Defne durmaya hiç niyetli değil. Ancak bu noktada önemli bir soru var. Işıl'ın gerçek yüzü artık ortaya çıkacak mı? Bu sorunun cevabı yavaş yavaş netleşiyor. Çünkü Işıl iyiden iyiye Ünal ailesinin evine hükmetmeye başladı. Abdullah'ın Işıl'ın her dediğine sorgusuz sualsiz inanması Işıl'ın elini güçlendiriyor. Ama burada ince bir detay var. Abdullah evlatlarını tamamen gözden çıkarmış değil. Fragmanda gördüğümüz bazı bakışlar ve tavırlar Abdullah'ın hala içten içe çocuklarını önemsediğini gösteriyor. Bu da Işıl'ı rahatsız edecek ve onu daha da tehlikeli bir hale getirecek. Bize göre Işıl bu bölümlerde planlarına devam edecek ama sezon finaline doğru artık ipleri fazla germeye başlayacak ve hata yapacak. Oradan sonra kartlar yeniden dağıtılacak diyebiliriz. Peki Işıl'ın oyununu kim bozacak? Burada öne çıkan karakter kesinlikle Firaz. Mustafa başından beri Işıl'dan şüpheleniyor. Ama akıl sağlığı yerinde olmadığı için bu meseleyi çözmesi çok zor. Nursema da çok duygusal yaklaştığı için Işıl'la ilgili tehlikeyi fark edemeyecek. Ama Firaz, o çok zeki bir karakter. Nursema'nın yaşadığı duygusal çöküşü atlatabilmesi için bu olaya el atacak. Belki de ilk defa aktif bir şekilde bu entrikanın içine girecek. Bu noktada Nursema'nın Firaz'a yeniden güvenmesi çok önemli olacak. Umarız Nursema bu soğuk tavrından vazgeçer ve eşine destek olur. Peki Nursema ile Firaz'ın arasında bizleri neler bekliyor? Bu ikili sorunlarını çözebilecek mi? Yoksa Nursema ile Firaz'ın arası bozulacak mı? Gelelim bu sorunun cevabına. Belki de biz izleyiciler olarak dizimizde şu an en sevdiğimiz çift Nursema ile Firaz çifti olabilir. Bu çiftin birbirlerine duydukları aşk, her koşulda birbirlerinin yanında olmaları çok değerliydi. Ancak Nursema'nın annesini kaybetmesinin ardından bozulan psikolojisi Firaz'a olan tepkilerine de yansıdı. Her ne kadar son bölümde Nursema'yı toparlanmış ve belki de uzun bir sonra gülerken görmüş olsak da sonrasında Firaz'ın Işıl'a teşekkürünün ardından Nursema Firaz'a büyük bir tepki gösterdi. Ben Nursema'nın bu tepkisinde haksız olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu kadar tepki vermesi de bence biraz abartıydı. Bunu da Nursema'nın bozulan psikolojisine bağlıyorum. Firaz, Nursema'ya en son zarar verecek kişi. Nursema'nın bunu aklına koyması gerekiyor ve bu zorlukların üstesinden Firaz'la birlikte gelmesi gerekecek. Yeni bölümde Firaz'ın ağır tepkisinin ardından Nursema'nın kendisine geleceğini ve bu savaşta yalnız yürümeyip eşi Firaz'ı yanında isteyeceğini düşünüyorum. Çok geçmeden belki bu sezon finalinde, belki önümüzdeki sezonun ilk bölümlerinde Nursema'yı hamile görebiliriz. Nursema ile Firaz'ın bu süreçteki sahnelerini izlemek de ayrı hoş olur diye düşünüyorum. Bu konuda sizlerin fikirlerini bekliyorum. Ayrıca ben Nursema ile Firaz'ın ayrılacağını düşünmüyorum. Nursema bu zamana kadar aşkı farklı kişilerde aradı. Ancak sonunda aradığı aşkı Firaz'da bulduğunu düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Nursema ile Firaz birbirlerine yakışıyorlar mı? Yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi gelelim en merak edilen sorulardan birine. Sönmez Hanım'a bir şey olacak mı? Cevabımız net. Hayır, olmayacak.
Fragmanda gördüğümüz denize düşme sahnesi herkesi korkuttu. Ama Sönmez Hanım son anda kurtulacak. Ancak bu olay onun psikolojisini ciddi şekilde etkileyecek. Bir süre sessiz, içine kapanık bir Sönmez Hanım göreceğiz. Bu süreçte Beril'in hikayesi ise resmen kapanacak. Evet, Beril diziden ayrılıyor. Ama asıl mesele şu: Beril neden bu diziye girdi? Ne anlattı, ne çözdü? Senaristler burada bence büyük bir boşluk bıraktı. Daha önceki analizlerimde söylediğim gibi Beril'in Kıvılcım'dan intikam almak istediğini, Kıvılcım ve Ömer'in geçmişte yaşadığı kazada Beril'in kocasını ve bebeğini kaybettiğini düşünüyordum. Bu yüzden bebeklere olan ilgisi bir takıntıya dönüşmüştü bana göre. Ama görünen o ki senaristler bu teoriyi işlemek yerine Beril'in hikayesini yarım bırakarak noktalamayı tercih etti. Yazık oldu. Bu noktadan sonra artık en büyük beklentimiz Ömer ve Kıvılcım'ın bir sorun yaşamadan yollarına devam etmesi. Ama sezon finali yaklaşıyor. İşler o kadar kolay olmayacak gibi. Ben sezon finalinde Kıvılcım'ın bebeğini kaybedeceğini ve yeni sezonda bu kaybın yarattığı büyük travmayı izleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdiden hazırlıklı olmak lazım. Çünkü senaristler duygusal kırılmaları seviyor. Gelelim diziye veda edecek karakterlere. Meri ve Metehan'ın hikayesi artık bitti diyebiliriz. Meri büyük ihtimalle İzmir'e dönecek. Metehan ise tıpkı Çimen gibi yurt dışına gidebilir. Hatta orada Çimen'le karşılaşması da sürpriz olmaz. Yeni sezonda bu iki karakterin dönüşüyle yeniden bir gençlik hikayesi işlenebilir. Ve dizimize katılacak yeni isim, Işıl'ın eski sevgilisi Leo. Bu karakterin gelişi Işıl'ın geçmişini de beraberinde getirecek. Leo'nun gelişiyle birlikte Işıl'ın sırları ortaya saçılacak ve dengeler değişecek. Özellikle Işıl'ın Ünal ailesi üzerindeki kontrolü sarsılacak. Leo'nun sadece Işıl'ın geçmişini değil, belki de bazı başka karakterlerle olan bağlantılarını da öğreneceğiz. Bu yüzden Leo karakteri sadece bir figüran değil, dizinin seyrini değiştirecek biri olacak gibi duruyor. Toparlayacak olursak, yeni bölümde Fatih'in Doğa'yı yeniden kazanmaya çalışmasını, Defne'nin iyice kontrolden çıkmasını, Işıl'ın Ünal ailesi üzerindeki baskısını arttırmasını, Firaz'ın devreye girip Işıl'ın oyunlarını çözmeye başlamasını, Sönmez Hanım'ın yaşadığı travmanın etkilerini, Beril'in hikayesinin kapanmasını ve yeni karakter Leo'nun gelişiyle büyük sırların açığa çıkmasını izleyeceğiz. Peki sizce Leo'nun gelişiyle Işıl ne kadar güçlü kalabilecek? Fatih'in Doğa'yı ikna etmesi mümkün mü? Ve en önemlisi, Kıvılcım bebeğini sağ salim doğurabilecek mi? Yoksa sezon finalinde büyük bir dram mı izleyeceğiz? Tüm bu soruların cevabını yorumlar kısmında sizlerden bekliyorum.